Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerine devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün ne yapacağız? Discord sunucumuza bot ekleyeceğiz arkadaşlar. Bu botumuzun ismi de M6 arkadaşlar. Bu botumuzda arkadaşlar işte rank sistemiydi, işte YouTube'da video attığınızda kendisi otomatik yayınlıyor gibi şeylerin hepsini bu videomuzda yapacağız arkadaşlar. Daha fazla böyle A'dan Z'ye Discord eğitimlerinde istiyorsanız kesinlikle like atıp yorum atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalıma abone olup da bildirimleri açarsanız da gerçekten çok mutlu olurum. İsterseniz fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, en son A'dan Z'ye Discord diye bir sunucu oluşturmuştuk. Ve bu sunucumuzda AFK, genel chat'i ve boost ve gelen giden gibi kanallar oluşturduk. Buradan arkadaşlar sunucu ayarlarından da şöyle ufak tefek değişiklikler falan yaptık arkadaşlar. Daha ayrıntılı videoyu izlemek istiyorsanız da bir önceki Discord eğitimimizi izleyebilirsiniz. Şu an zaten kartlardan da çıkmışlar arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi bu bölümümüzde M6 botunu ekleyeceğiz arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaşlar, tarayıcımıza geliyoruz ve tarayıcımıza M6 yazıyoruz arkadaşlar. Ve burada ilk çıkan siteye tıklıyoruz. Buradan arkadaşlar M6'nın sitesi çıkıyor. Buradan arkadaşlar benim uyguladığım adımları izleyin. Buna tıklıyorsunuz, mavi butona tıklıyorsunuz. Buradan arkadaşlar kendi hesabınıza yetki veriyorsunuz arkadaşlar. Buradan yetkilendire tıklıyorsunuz. Eğer hesap sizinse yetkilendire tıklıyorsunuz. Burada sunucuları davet edeceğiz. İşte şöyle söyleyeyim. Burada yeşil butonda olanlar Discord'da bulunuyor. Yani botu sunucuda bulunuyor anlamına geliyor. M6 botu bu sunucularda varmış. Olmayanlar da gri olarak gözüküyor. Bizim sunucumuz A'dan Z'ye Discord'tu. Biliyorsunuz ki. Setup M6 yani M6'yı kur gibi bir anlama geliyor. Buradan buna tıklıyorum ve Discord sunucuma botumuzu ekliyorum. Buradan sunucumu seçiyorum ve buradan devam ete tıklıyorum. Tam yetki de veriyorsunuz arkadaşlar. Yani bütün tikler işaretli olacak. Buradan yetkilendire tıklıyorsunuz arkadaşlar. Sizin robot olup olmadığınıza bakıyorlar. Buradan tıklıyorsunuz abi. Sonra onaylarsa botu hemen sunucuya gönderecek. Gördüğünüz gibi onayladı ve bot şu anda sunucuma geldi abi. Şuradan alt tab yaparak gördüğünüz gibi bot sunucumuzda. Şimdi arkadaşlar bu botun Discord sunucumuzda birkaç ayarını yapmamız lazım. Şimdi o ayarlara geçelim. Sunucu ayarlarına tıklıyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Roller kısmına geliyorsunuz arkadaşlar. Buradan arkadaşlar yeni bir rol oluşturuyorsunuz. Bu rolümüzün ismi bot olacak arkadaşlar. Ya da siz kendi istediğinizi yapabilirsiniz. Ben buradan arkadaşlar bot olarak bir rol ayarlıyorum. Bunun rengini mavi yapıyorum. Ve burada gördüğünüz bütün her şeyi işaretliyorum arkadaşlar. Siz de benim yaptıklarımı yapın. İsim konusunda özgürsünüz ama şu ayarlar konusunda benim yaptıklarımın aynısını yapın arkadaşlar. Böyle bunların hepsini yapıyorum. Arkadaşlar öncelikle konuşmacıyı işaretlemiyorum. Bunun nedenini merak ediyorsanız bir önceki videomuzda açıklamıştım zaten. Buradan değişiklikleri kaydet diyorum ve yapıyorum. Şimdi arkadaşlar ben mesela botumun, yani botlarımın admin'in hemen altında gözükmesini istiyorum mesela. Buradan buraya ekliyorum ve bunu buraya koyuyorum. Şimdi M6'nın tam çalışabilmesi için tam yetkiye ihtiyacı var. Yani şöyle, zaten bir botu sunucunuza getirdiğiniz zaman yönetici olarak ekleniyor zaten. Siz orada hani başta onay vermiştiniz ya, orada yönetici rolünü verdiğiniz anda tam yetkili geliyor arkadaşlar sunucumuza. Bunu şimdi admin'in de üstüne alıyorum ve değişiklikleri kaydet diyorum. Şimdi buradan arkadaşlar M6 botumuza bot rolünü veriyorum arkadaşlar. Böyle bot rolümü verdikten sonra ismi ve rengi değişti gördüğünüz gibi. Yani rol ismi değişti ve rengi de değişti gördüğünüz gibi. Burada yaptıklarımız sadece bu kadardı. Şimdi geri kalanını platformdan yapacağız. Şimdi şöyle tarayıcımıza geçiyoruz. Şöyle Türkçe diline çevireyim. Daha iyi olsun bizim için. Türkçe diline çevirdikten sonra arkadaşlar gördüğünüz gibi önümüze bir sürü şeyler geldi. Bunları abi teker teker ayarlayacağız. Şimdi isterseniz ilk olarak sunucumuza yeni gelenlere böyle bir mesaj atsın. Bunu ayarlayalım. Şuradan arkadaşlar hoş geldiniz bölümü var. Tabi sizde İngilizcedir. Siz de Türkçe yapın arkadaşlar. Yapamıyorsanız benim uyguladığım adımları izleyerek siz de yapabilirsiniz. Kullanıcı sunucuya katıldığında ileti gönderme. Yani şöyle,
Sunucuya geldiği zaman, birisi sunucuya geldiği zaman sunucu da bir odaya mesaj atacak. Bunu söylüyor. Yani mesela şöyle. Mesela biz gelen giden diye bir sunucu oluşturmuş, oda oluşturmuştuk. Sunucumuza hoş geldin mesela ayarlamış burada. Bu işte server'ın ismini falan yazıyor. Bunu kaydetmek diye yapıyorum. Siz buradakinin şeyini değiştirebilirsiniz. Onu da söyleyeyim. Burayı ayarlayabiliyor muyuz? Burası premium olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi buradan arkadaşlar, yani bu sunucuya birisi geldiği zaman sunucuda bir mesaj atacak. Yani yeni bir katılımcı katıldığı zaman otomatikman bir yazı gönderecek. Burayı ayarladık. Şimdi yeni kullanıcılara özel mesaj gönderme. Yani sunucuya birisi katıldığında ona özel olarak mesaj atacak. Mesela birisi geldi sunucumuza. Mesela sunucumuza hoş geldin. Seni aramızda görmekten şöyle yazabilirsem şeref duyarız diye yazayım mesela. Şöyle bir de kalp atalım mesela. Böyle yapabiliriz aslında. Bunu da böyle kaydedelim. Tamamen buralar size özel arkadaşlar. Yeni kullanıcılara rol verme. Şimdi bakın. Burası da güzel bir şey aslında. Siz böyle kayıt odası açıyorsanız mesela, ya da şöyle söyleyeyim, sunuculara yeni birisi geldiği zaman otomatik bir rol verecek. Şuradan üye rolünü seçiyorsunuz arkadaşlar. Ve artık sunucuya yeni birisi geldiği zaman otomatikman ona artık üye rolünü verecek. Yani sizin böyle manuel olarak, yani şöyle sunucu yeni birisi geldiği zaman otomatikman üye rolü vermek zorunda kalmayacaksınız. Bu tamamen sizin yararınıza. Bunu da kaydedin arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burayı da şöyle yapalım. Tamam, bug'da kalmış. Burayı hemen kaydedelim. Kaydetmedi az önce. Tamam. Kullanıcı sunucudan ayrıldığında ileti gönderme. Yani bir kişi sunucudan ayrıldığında sunucuya bir mesaj gönderecek. Mesela gelen gidene yapalım. Aramızdan ayrıldı diye yazalım mesela. Bu sunucumuzdan gittiği zaman sunucuda otomatikman bir mesaj atacak arkadaşlar. Burası da tamamen böyle. Burayı da dediğim gibi kendinize göre ayarlayabilirsiniz. Bunlar tamamen size kalmış. Bu özelliği devre dışı bırakmak istiyorsanız da bunların tiklerini kaldırabilir ya da devre dışı bırak diyebilirsiniz. Buradan geriye geldiğimiz zaman şöyle bir sayfamızı yenileyelim. Şimdi arkadaşlar isterseniz müzik özelliğini devreye sokalım. Yani bu müzik özelliği ne işe yarıyor? Şöyle söyleyeyim. Yeni bir güncelleme ile M6 botuna müzik çalma özelliği eklendi. Normalde var mıydı hatırlamıyorum ama varsa bile premium özelliktedir. Buradan müzik eklemeye tıklıyorsunuz. Buradan gördüğünüz gibi zaten otomatikman açık olarak geliyor. Bu ayarlar böyle kalsın arkadaşlar. Kapatmak istiyorsanız da disable, yani kapatmak anlamına geliyor. Şöyle burayı da böyle ayarladıktan sonra bunu nasıl yapabilirsiniz? Şöyle söyleyeyim. M6 botunun prefiksi ünlem arkadaşlar. Şöyle bir konuşmaya girdiğimiz zaman mesela ünlem play ne yazabilirim, mesela bir tane müzik yazdığınız zaman otomatikman çalacak. Mesela bu sizin kendi videonuzun ismi de olabilir. Hani tamamen çıkartıyor bütün müzikleri. Bakın mesela ben şimdi şurayı şöyle bir kopyalayacağım, tamam mı? Bunu Discord'da yazdığım zaman benim videom çıkacak. Bakın başka bir insanın videosu çıktı ama sorun olmaz arkadaşlar. Yani böylelikle müzik çaldırabiliyorsunuz. Sonra arkadaşlar böyle buradan yazılarınızı da silebiliyorsunuz arkadaşlar. Bunun da bilgisini vereyim bilmeyenler için. Bu arada bot burada kalıyor. Hani bu bir süre sonra gidiyor ama siz buradan çıkartmak istiyorsanız da sağ tık yapıp bağlantıyı kes yapabilirsiniz arkadaşlar. Tamamen kendinize bağlı. Şimdi müzik işini de hallettiğimize göre buradan arkadaşlar level sistemini yapalım isterseniz. Level sistemine gelmeden aslında özel komutları devreye sokalım isterseniz. Burada özel komutlar nedir? Şimdi şundan bahsedeyim. Yani siz bir komut yazdığınızda bir mesaj verecek. Bakın mesela şöyle yeni bir şey oluşturdum. Bakın mesela ünlem, burada prefiksini değiştiremiyorsunuz. Onu da söyleyeyim. Mesela ne diyeyim? K yazayım mesela. Bu benim sunucumda da var. Ünlem K yazdığımızda mesela bize YouTube kanalıma atsın. Bakın şöyle YouTube kanalımın linkini alıyorum. Burayı yapıştırıyorum. Tamam mı? Şöyle aşağı iniyorum. Komut açıklamasını isterseniz değiştirebilirsiniz. YouTube kanalım diye yazayım mesela. Bu komutu kimler yazabilir? Arkadaşlar size önerim. Şöyle söyleyeyim. Eğer bu komutta everyone içeriyorsa, bakın everyone yani herkes anlamına geliyor.
bu içeriyorsa herkesin kullanmasına izin vermeyin. Çünkü Discord sunucunuzda spam yapabiliyorlar, baskın atabiliyorlar. Bundan böyle şeylerde uğraşmak istemiyorsanız direkt sadece yöneticiye verin. Yasaklı rollere arkadaşlar Everyon ekleyip kapatabilirsiniz ya da böyle uygulayabilirsiniz. Yani dediğim gibi olası spamlarda böyle ayarlamak lazım aslında. Onu da söyleyeyim. Bu komut bu kanallarda çalışmaz. Mesela Boost'ta çalışmasın mesela. Yazdıklarında Boost kanalında çalışmasın mesela. Gelen giden kanalında çalışmasın mesela. Siz buraları zaten ayarlayıp kapatırsınız ama hani bunları da ekleyin arkadaşlar. Ne olur ne olmaz. Şimdi burayı ellemeyin abi. İşte bu kadar. Bunu böyle yaptıktan sonra kaydedin arkadaşlar. Bunu kaydettikten sonra gördüğünüz gibi burada şey çıkıyor. Şimdi bunu test edelim isterseniz Discord sunucumuzda. Şimdi ünlem K yapalım. Bakalım kanalımızı atıyor gördüğünüz gibi. Bunu bir başka bir kullanıcı yapsaydı, yani size şöyle söyleyeyim. Ever spam'ı, yani şöyle. Adam gelecekti böyle ünlem KK yazarak bütün herkesi rahatsız edecekti. Bunun önüne geçmiş olduk. Mesela biz şimdi üye rolünde olsaydık bunu yazamayacaktık. Bize yetkin yok gibi bir mesaj atacaktı arkadaşlar. Bu da böyle. Yani siz buradan istediğinizi ayarlayarak yapabilirsiniz. İstediğiniz tüm komutlar geçerli oluyor. Şimdi buradan isterseniz rank özelliğini aktifleştirelim. Mesela ne yapalım? Şimdi mesela şöyle bir kanal oluşturalım. Bu kanalımızda da levelin yazalım mesela. Ya da ne diyelim, başka bir isim mi yazsak? Şöyle mesela seviye atladın diye yazalım mesela. Böyle daha uygun olur. Buraya arkadaşlar seviye atladığımızda oraya bir mesaj atacak. Yani şöyle söyleyeyim. Bakın şimdi bir sayfayı indireyim, o da gelsin. Özel kanal diyoruz buradan. Burada size geçerli bir kanaldır. Siz buradan özel kanalı seçiyorsunuz. Buradan duyuru kanalı diyor. Siz buradan arkadaşlar yeni açtığımız kanalı seçiyorsunuz. Mesela seviye atladın kanalı oluşturmuştuk. Buraya yazıyorsunuz. Şimdi bakın mesela şöyle yazıyoruz, bakın. Şöyle aralarında bir boşluk bırakalım. Seviye, bir dakika yanlış yazdım. Büyük küçük şeyine dikkat edelim. Seviye atladın yazalım. Yeni seviyen diye yazalım. Burada arkadaşlar rankı atlayan kişinin ismi, mesela burada Berke yazacak. Yeni level'ında mesela 10 yazacak mesela. Burayı böyle ayarlıyorsunuz. Şimdi size iki türlü şey göstereceğim. Ama bunu yapmadan önce sunucu ayarlarına geliyoruz ve buradan rollerden 2-3 tane rol oluşturun. Şimdi burada yapacağımız şey mesela seviye ne diyelim, seviye 1, seviye 2 ve seviye 3 şeklinde bir sürü rol oluşturalım. Şöyle bunu mavi, bunu işte mor, bunu da sarı yapalım mesela. Böyle 3 tane seviye roller oluşturduk. Bunları şöyle ayrı yerlerde göstermek için açalım. Mesela bakın, bunu üyenin üstüne, bunu seviye 1'in üstüne, bunu da seviye 2'nin üstüne alıyoruz. Ve böylelikle level şeylerimiz olmuş oluyor. Şimdi arkadaşlar sitemizde bakın burada 2 tane seçenek var. Birincisi mesela her level atladığında bir önceki rolü silmiyor. Yani ekleme yapıyor. Mesela şöyle söyleyeyim. Benim kendi Discord sunucumda bakın burada mesela bir sürü rol var gördüğünüz gibi. Bu rolleri silmiyor. Ama siz ikinci şey yaparsanız her rol atladığında bir önceki rolü silecektir. Tabii ki bunu kendinize göre ayarlayın arkadaşlar. Biz böyle yaptık. Mesela rol ödülleri diyor. Şöyle mesela birinci seviye. Arkadaşlar yeni fark ettim. Level sistem artık premiumlu olmuş. Biz bunları yaptığımız sırada bizimki premiumlu değildi. Ama siz tabii ki premium basarak da yapabilirsiniz. Ama tabii buna premium alacaklar için de yine ben öğreteyim. Burada ekliyorsunuz arkadaşlar seviyelerinizi. Mesela birinci seviyede ne versen hani rolü gösterdiniz. Mesela kaçıncı seviye olduğunda versin dediğinizde 1 eklersiniz. İkincisine 2, üçüncüsüne 3 ya böyle arttırırsınız. Mesela 10.'ya 10. level'da ver gibi ayarlayarak yapabilirsiniz. Burada her yazdığı mesaj başına kaç XP versin. Mesela bir mesaj atıyorsunuz. Bu mesaj başına 1 XP veriyor mesela. Bunları ayarlayabilirsiniz. Bunu en sola çekersiniz.
level atlamaları zorlanacaktır ama en sağa çekerseniz de level atlamaları çok kolay olacaktır. Biz genelde ortada kullanıyoruz. Bizimki premium değil ama biz zamanında bu premium olmadan önce ayarlamıştık. Bundan dolayı level sistemi hala çalışıyor bizde. Level sistemi de böyle arkadaşlar. Premium alıp çalıştıracaksınız, böyle ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi yine Türkçe diline çevirelim hemen. Şöyle arkadaşlar, özel komutlarımızı yaptık. Level sistemimizi yaptık. Hoş geldiniz yaptık. Müzik şeylerinizi yaptık. Şimdi arkadaşlar sırada YouTube olayımızı yapalım. Bakın. Şimdi buradan üstüne tıklıyorsunuz. Etkinleştirelim mi diyor. Evet diyorsunuz. Böyle YouTube gördüğünüz gibi geliyor. Şimdi buraya YouTube kanalını aratıyorsunuz. Mesela Berke Akar yazalım. Benim eğitim kanalımı arayalım. Şimdi bakalım, burada çıkacak şimdi tüm Berke Akar isimli kanallar çıkacak. Mesela şöyle yani Türkçe dilinde çevirdiğimiz için böyle oldu. Şimdi şöyle değiştirelim şurayı. Mesela şuraları silelim hemen. Berke Akar kanalından yeni video geldi yazıp kaydedin arkadaşlar. Mesela bu şeyi nereye atsın? Genele, mesela genel chatine, yani şuraya yeni video attığım zaman buraya otomatikman video linkini atacak. Böyle ayarladım. Daha fazla eklemek istiyorsanız da buradan daha fazla kanal ekleyin seçeneğini yapabilirsiniz. Bu da sanırım premiumlu olmuş. Aynen öyle. Tabi önceki premiumsuz halini yaptıysanız çalışıyor. Biz yaptığımız için hala çalışıyor şu anda. Buradan arkadaşlar moderatör özelliğini kullanabilirsiniz. Bunu da aktif ettiğimiz zaman mesela aşağı indiğimiz zaman bir sürü mesela ünlem ban, ünlem işte temp ban gibi bir sürü seçenekler bulunuyor. Mesela tabi şu anda banlayacağımız kişi yok. Mesela clear 10 yazayım. Temizle anlamına geliyor. Bakın burada da zaten var. Bunları tabii ki ayarlayabilirsiniz. Hangi rolü kim kullanabilir, kim kullanamaz gibi. Bunların hepsini buradan ayarlayabilirsiniz. Mesela bu moderatör rollerini kim kullanabilir? Mesela yönetici rolündeki kişiler kullansın şeklinde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Yönetici rolü olmayan kimse bu rolleri kullanamaz. Böyle ayarladık arkadaşlar. Buradan zamanlayıcılar var gördüğünüz gibi. Evet'e tıklıyorsunuz, ne aktifleştiriyoruz. Mesela kanalımız genel olsun. Mesela merhaba yazalım. 1 dakikada bir atsın mesela. Her gün atsın mesela. Oluşturalım. Bir kanal seçelim. Tamam. Oluştur dedim. Mesela 1 dakikadan 1 dakikaya burayı bir mesaj atacak. Şöyle birazcık bekleyelim isterseniz. Şöyle biz isterseniz eğitimimize devam edelim. O sırada attığı zaman görürüz zaten. Burada işte gördüğünüz gibi Twitter, Reddit gibi şeyler var. Twitch var işte. Buradan da bakabilirsiniz arkadaşlar. Yani genel anlamda şunları kullanıyoruz zaten. İşte özel komutlar, level, moderatör, zamanlayıcı, işte YouTube ve müzik gibi şeyleri kullanıyoruz genelde arkadaşlar. Zaten M6'da başka bir şey yapılmıyor bundan. Tabii çoğu şeyi premium yapmışlar. Biz yaptığımızda dediğim gibi level sisteminde falan premium özellik yoktu. Normal herkese açıktı. Biz yaptığımız için şu anda level sistemimiz var. Belki de şu anda bizim sunuculardan falan da kaldıracaklar biz beleş aldığımız için. İnşallah olmaz. Olursa da zaten sizlere böyle başka botların level sistemini de gösteririm, yaparız. Bu arada bir sonraki Discord eğitimlerimizde ne yapalım? Hangi botu Discord sunucumuza getirelim? Hangi botu kuralım falan, bunları yorumlar kısmına yazarsanız sevinirim. Bu arada gördüğünüz gibi 1 dakikadan 1 dakikaya artık merhaba yazısını atacak buraya. Bunu da böyle ayarladık arkadaşlar. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Gerçekten güzel bir eğitim olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi başka botları kurmamı istiyorsanız ya da bir sonraki videomuzda nasıl bir Discord eğitimi falan çekeyim, bu yorumlara yazarsanız gerçekten sevinirim. Videoya like atıp yorum atmayı unutmayın kesinlikle arkadaşlar. Abone olup da bildirimleri açarsanız gerçekten çok mutlu olurum. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.
Why